Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Feglaz. Bugün sizlerle beraber ETS videomuza, ikinci ETS videomuza başladık. Ben bir yük aldım. O yükle beraber yol devam ederken dedim ki ya boş boş gideceğim. Bir video açayım da video çeke çeke gideyim dedim. Şimdi birinci videomda tamamen müzikle beraber bir video çekmiştim. Şimdi dedim ki hazır webcam de var. Yerimi de kurdum. Webcam'i de yer ayarladım. Dedim webcam'i de kurmuşken direksiyon da videosunu alayım dedim. Hem siz direksiyonu da görmüş oldum. Herhalde seviyorsunuz direksiyon görüntülü daha iyi oluyor. Dedim ve yola çıktım. Hadi bakalım. Bu arada yaklaşık bakayım. Ben yanlış yere bastım. Nerede o? 51 tonluk bir yükümüz var arkadaşlar. O yüzden çekicimiz biraz zorlanıyor. Kaldırırken falan. Normalde şey dedi, çekici için yetersiz falan dedi ama hani az kalıyor biraz işte tamirciye gidip yükseltmek ister misin gibi şeyler söyledi. Ben dedim gerek yok. Ben dedim Scania bu nereye çekmiyor dedim. O kadar da para verdik bu tıra. Dedim çekecek. Çekiyor da valla. Hiç affı yok. Bu arada geçenlerde gördüm. Bilmiyorum ama ETS 300 lira mı oldu ya? Steam kuru ne yaptı öyle ya? Oyunların hepsi çok pahalı. Şimdi orijinal oyunu alamayacak duruma geleceğiz bir yerden sonra. Şimdi ben dedim ki bir Formula 1 falan alayım. Formula oynarım. Nereye alıyorsun abi? 1200 lira, 1300 lira. Onun DLC'leri falan var işte. Görünce insan almak da istiyor. Alamıyorsun. 200-1300 lira şey değil yani. Ufak rakamlar değil. Özellikle hani şimdi bir oyun alacağım. Tamam ben bunu oy oynayayım da bir yerden sonra isterseniz farklı oyun da oynayacağım. Hep bununla olmaz ki. Şimdi 1200 lira ona verdim. Yarın öbür gün sıkıldım, oynamayacağım. Ne olacak? 24'ü çıktı, 25 çıktı. Yani serisi gelen bir oyun sürekli. Yani ben mesela Formula 1 için konuşuyorum şu an ama olmaz çok problemli oluyor yani. İnşallah düzelir de biz de kendi oyunlarımızı rahat rahat şöyle bir oynayacak kıvama geliriz. Bu arada ben Deneys mi öyle bir yere doğru ilerliyorum şu anda. Hatta bakayım sizin için. Dresden'e doğru ilerliyorum. 1.48 güncellemesinden sonra Trackers MP'de şey yok. Promot yok. Promot olmadığı için de normal girdim. Dedim ki Jaleis'e doğru gideyim bari. Jaleis'e hani orada biraz trafiğe girelim. Yoksa Kirkenes madende falan takılıyorum. Oradan yük alıp işte uzun yol gidiyorum falan ama orada kapanınca dedim ki eskilerin bir bildiği vardır. Jaleis'e gidelim. 1.48 güncellemesine alışmak lazım bu arada. Bir ABS muhabbeti var. Araç hemen sarıyor. Kızaklamaya falan başlıyor. Hele ABS'yi kapatırsanız komple kızaklayıp gidiyor. ABS'yle de durmuyor mübarek. Hani freni sıkıp sıkıp bıraktığı için durmuyor. Ona biraz alışmak lazım. Aman dikkatli olalım. 1.48 biraz bol banlı olabilir. Şimdi tek problem bizde değiliz. Karşı taraf da problem. Karşı taraf şimdi virajı alıp gelemiyor. Langur lungur üstüne mi? Ben kafa kafaya kaç kişiyle çarpışmak zorunda kaldım.
Kaçamıyorsun zaten. Sen de çekeceksen çek yani. Vites düşürüyorum, vites arttırıyorum, olmuyor. Çok ağır yük aldık. 16 saat kadar da bir yolumuz var. 1100 kilometre yolumuz var. Neyden bahsedeyim? Bu arkadaştan bahsedeyim. 3-4 gündür bende. Yeni geldi. Yeni aldım. Trendyol'dan sipariş ettim. Trendyol'da diğer satıcılara nazaran atıyorum direksiyon shifter, işte pedal seti beraber falan. Hepsini normalde 15 küsüre satıyorlar. Ben 12'ye aldım. Adam Diyarbakır'da satıcı, afet bölgesi satıcısı. 12'ye satıyor. Garantisi falan da var. Neden 12'ye satıyor bilmiyorum. İhtiyacım var artık, yoksa zararına mı satış yapıyor bilmiyorum ama piyasanın altında bir fiyattan aldım. Özellikle de ne yapıyor lan orada? Bizle alakası yok değil mi? Piyasanın altında bir fiyatta birazcık aldım. 9 taksit falan da yaptım. Kendimizi kasmanın bir anlamı yok. Öyle geldi. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Ben bundan önce Rampage'in V995 direksiyon setini sipariş ettim. O geldi bana. Yaklaşık 7.000 lira mı 8.000 lira mı o fiyat bandında bir şeydi. Direksiyon geldi. Şöyle bir olay oldu. Neden o yok şu an burada? Direksiyon kırık geldi. Tam şu noktadan ayrık bir şekilde geldi ve şuradaki kalite yok. Yani elinle yamultabiliyordum yani. Orayı istediğim zaman böyle sıktığım zaman yamuluyordu. Aha, kızartıyorum. O bana biraz güven vermedi. Mesela burası bunun demir, onunki alüminyum gibi bir şey böyle. Şu kulakçıklara falan ben çok takılmam. Normalde incelemelerde bunu çok takılıyorlar. Yok işte metal yok, işte plastik alaşım yok falan filan. Ya işte benim için çok bir şey ifade etmiyor. Biraz sert ama. Mesela Rampage'e göre biraz daha sert. Bastığını hissediyorsun. Kimisi için iyi, kimisi için kötü. Mesela ben sinyal vermek için kullandığım için biraz zorlandığım oluyor böyle bazen. Yani şöyle veremiyorum. Ama atıyorum yarış oyunu oynarsam tabii ki böyle vites atmak istemez kimse. Onun dışında force feedback kol bilek kırabilecek kapasiteye sahip. Biraz dikkat etmek lazım. Force feedback çok iyi bir şey mi? Şahsen yani ayarında kullanıldığı zaman evet, ama ayarsız kullandığın zaman çok da bir manası yok. Yani ben bunu ayarlayana kadar biraz uğraştım. İnternette doğru düzgün ayar bulamadım. Yani feedback açık. Araç kayıyor. Şimdi sağa doğru döndüğümü düşünün. Araç kayıyor. Ben sola doğru aracı tutmak zorundayım ki hani dengeleyeyim falan. Kot diye bir ses geliyor. Ben bir direksiyonu asılıyorum böyle monitörler falan nasıl sallanıyor o kat sesinden artık. Ben dedim ki herhalde direksiyon kırılacak, bırakayım direksiyonu. Yani lanet olsun, kaza yapma, ne olacak? Kaç kere öyle direksiyonu bırakmak zorunda kaldım. Bıraktım abi. Ne yapıyorsan yap demiştim. Ben genelde oyun içinden ayar yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra şey yaptım. Logitech G-Hub'ın içerisinde o merkez yay muhabbeti var. Bu şeyi force feedback'i ayarlayabiliyoruz orada da. Zaten benden daha iyi biliyorsunuzdur da. Ben kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Oradan bir ayar yaptım. Şu anki haline geldi. ETS oynarken bile beni nalet ettirmişti o force feedback. Şu an çok memnunum. Yani aktif araç kullanan birisiyim. Neredeyse çok ayar yaklaştı diyebilirim. Şu mesela bak. Böyle değildi bu. Rup diye bir dönüyordu. Bir de olduğu yerde sallanıyordu falan. Ya kalk, Allah seni ne yapsın ya. Böyle şöyle bir şeyler yapıyordu falan. Yani. Ama bak şu an çok güzel. Yani şu an çalışma zaten de. Oraya ne olmuş lan? Sol tarafta. Solda ne var öyle?
Sol tarafım çok kalabalık şuranın içi. Konvoy var herhalde. Şu tuşları tam ayarlayamadım. Şunda korna var. Bunda havalı korna var. Bunda vitesle alakalı bir şey var ama daha ne olduğunu ayarlayamadım. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Bu selektör. Yuvarlak ne yapıyor? Neyse. Bunu ayarlamıştım, ayarı gitmiş. Bu sesli chat'ti. Bunda mikrofon tanımlı değil galiba. Şu kırmızıyı retarder olarak kullanıyorum. Rahat oluyor. Böyle açtığım zaman bazen okumadığı oluyor ama çıt çıt olayının bazen okumadığı oluyor. Onu şuradaki artı eksiye alsam mı diye bazen düşünüyorum ama henüz karar veremedim. Tuşla mı olsa böyle mi olsa bilemedim. Onu bir ara kafama göre ayarlayacağım. Ya anamı söver gibi kornaya basıyorsun oğlum. Selam vereceksin yanından geçecek. Dat demişler. Şimdi başka bir durumdan daha bahsedeyim. Neyden bahsedeyim? Biz 7 düel herkesin böyle bir ailesinde bir meslek olur ya. Bizim meslek de dedelerden falan komple şoförlük. Özellikle işte babam, amcalarım, işte dayılarım falan alayı şoför. Yani ambulans şoförüne kadar var ki ben de yakın döneme kadar makam şoförlüğü yapmış birisiyim. O yüzden araçlarla aramız çok iyi ki şöyle yani Scania'nın bu modeli değil ama eski kasa o kırmızı Scania bilirsiniz onu. 240 olması lazım galiba 240 öyle bir şeydi. Onun tekerinin dibinde büyümüş birisiyim ben de. Tabii ki boş yolda işte trafiğe kapalı alanlarda tır süren, öğrenen birisiyim. Bu olayın nasıl bir hastalık olduğunu en az sizin kadar ben de iyi biliyorum. Ki hastalık olması bu sunucular şu an 3000 kişi falan olmaz. Keşke daha da fazla olsa. Sadece Celeis'te işte Kirkenes maden yolunda falan değil de her yerde böyle trafikle baş başa kalabilsek güzel olurdu ama o zaman da çekilmez ya. Burada çok bir anda önüne kıranlar falan var. Bir saniye. Ben niye sustum bilmiyorum. Ben kilitlendim. Karşısına adam geldi ya. Önüne kıranlar var dedim. Adamdan şüphelendim dedim. Bu arada şu direksiyon muhabbetinin şu kısmı hariç, bakın şu direksiyon kısmı hariç, arabayla yakından uzaktan çok da bir alakası yok çünkü hissiyat tamam. Şu an ayağımın altındaki pedalların geri tepmesi falan güzel. Ama yani fren olması gerektiğinden bir tık sert mesela. Ne bileyim arabayı hissedemediğin için debriyaj biraz manasız çalışıyor sanki araba kaldırmayı bilmiyormuşsun gibi stop ediyorsun falan. Ne bileyim hissiyatla alakalı herhalde tam bir şeyi ayarlayamıyorsun istediğin gibi arabayı ayarlayamıyorsun. Allah uçurdum. Onun da sebebi herhalde alışmakla alakalı tabii ki çünkü aranızda manyak gibi kullananları da biliyorum ben. Alıştıkça tabii ki daha da iyi olur. Şu anlık bir sıkıntımız yok abi. Gidiyoruz. Ha ondan bahsediyordum. Neyden bahsediyordum? Bizim sülale tırcı, kamyoncu, otobüsçü, ambulansçı. İşte bir de ben geldim. Makam şoförü. Şimdi makamlı çalışmasam da makam şoförüydüm. Onu da yaptık. Arabayla çok haşır neşiriz. Şimdi direksiyonumuzu da aldığımıza göre bundan sonra araçla ilgili içeriklerim biraz daha artar. Bu yolda sizden de tabii ki destek bekleyeceğim. Benle beraber işte konvoya katılmak istersiniz, Assetto Corsa'ya gireriz, ne bileyim farklı oyunlar olur, onlara beraber gireriz, hiç fark etmez. Ama sizden başlı başına direktman işte destek olmanızı isteyeceğim. Bu nasıl olacak? Kanala abone olarak
videoyu beğenerek, özellikle yorum yaparak bana geri dönüş, hele ki şu aşamada geri dönüş benim için çok önemli. Sizin bana karşı olan geri dönüşlerinizle çünkü ben kanalın temellerini oluşturacağım. O yüzden yani hiçbir şey yapmasanız bile yorum yapsanız benim için en makullerinden biri olabilir yani şu etapta özellikle. Gerisi gelir ama sizle iletişim kurmak en önemlisi. İşte Discord'a gelin, konuşalım. Bakın bende eksikler var. Eksiklerimi tamamlayabileceğim konularda bana yardımcı olun. Dikkatimi dağıtan bir eleman var. Arkadan geliyor bak, beyaz. DAF muhtemelen o. DAF ya da DAF. Mene de vereceğim ama DAF. Şu an ikisinden tam göremiyorum ama kıçıma 0 geliyor. Yani derdin ne senin? Şimdi önüme kıracak birazdan. Bekliyoruz. Önüme kıracak. Benmiş evet. DAF'a vereceğim ama. Dikize bakmadan hayret. Türk olsa önümdeydi şu an mesela. Romanyalıymış. Çok 0 geldi de dikkatim o yüzden dağıldı ama tebrik ederim şu hareketini. Bayağı bir ilerledikten sonra önüme geçti. Mesela çoğu var. Adam da beni bile sollamamış yani yanımda. Dorsesinin %15'i daha, yani %15'lik kısmındayım. Çok önüme geçiyor. Ya abi lan dikizine bakıyorsun. Tamam anlamıyorsun da yani biraz kafayı çalıştırsa desek yani bu dorsa bunu geçmemiş. Biraz daha ilerleyeyim. Zaten araban beni geçiyor, ben gidemiyorum. İlerliyor şu adam gibi. Geç önüme ondan sonra. Ne yapıyorsan yap. Yani nerede kalmıştık? Discord'da buluşabiliriz arkadaşlar. Discord'da muhabbet ederiz. Farklı oyunlara gireriz. Mesela benim şu an aklımda Seven Dice to Die var. Ona girmek istiyorum. Ama ona da ekip lazım. Mesela bir arkadaşım var ama ekibin geri kalanı yok. Ona gireceğiz. Mesela Eko var. Eko'dan çok güzel bir seri inşallah çıkaracağız. ETS zaten Allah'ın emri. Şu direksiyon tutuşundan işte gidişimizden anlamış olmamız lazım. Şimdi uzun bir ara verdim ben video çekmeye. Bazı sorunlardan kaynaklı. Ara verdikten sonra geri gelince tabii insan biraz video çekerken zorlanıyor. Ne konuşacağını bilemiyor falan. Ya da o içindeki enerjiyi tam yansıtamıyor. Bende de şu an bir tık o var. Eğer konuşurken takılıyorum işte ne bileyim sıkıcı geliyorsa ilk uzun zaman sonra ilk videonun hatırını verin artık. Bu arada aklımda bir fikir daha var ETS ile alakalı. Arkadaşlarımla beraber yolculuk yaparken genel olarak hani insanların problemlerinden konuşacağız. Atıyorum Discord'a gelseniz Discord'da sizin bir sorunuz varsa onun hakkında mesela muhabbet edebiliriz. Ya da işte bu podcast tarzı işte bir kadın neden aldatır ya da işte bir erkek neden aldatır, sevmek nedir gibi derin konulara girişeceğiz. Herkesin sevdiği konulara girişeceğiz. Discord'da arkadaşlarımız olursa konuk oyuncu şeklinde konuşmaya da çekeriz. Konuşma yapar, ondan sonra ayrı bir sıradaki gelir. Bu biri yapmıştı, Ellerine yapmıştı galiba. Otostop modu gibi bir şey. Sanırım onun gibi bir şey olacak. Ama bence ne bileyim sarar gibi mi geliyor? Sağdan mı gideceğiz lan? Evet, başka yoldan gidemiyorum. Aha. Kaldırma. Buradan geçtik. Bak. Baba. Bak şimdi bak. Bıraktım.
Hızlı olsam kafayı yerdim. Böyle böyle vurdum. Yani şimdi gerçekçi mi? Değil. Yani şu olay gerçekçi değil. Ayarıyla tabii ki bir tık gerçekleştirsin ama yani hangi araba ufak bir kastan geçerken direksiyona bu kadar kuvvet veriyor? Tabii ki vermiyor. Şimdi çok kıstığın, bir tık kıstığın zaman da, ayar yapmaya çalıştırdığın zaman da o etki neredeyse hepten gidiyor. Onun yanında birçok etkisi daha gidiyor. Ama kötü mü? Değil. Alınır mı? Alınır. Ne lan o? Buranı niye kapalı? Salak mısınız? Niye iki tane bariyer koydunuz buraya? Belgeleri kontrol et. Buralar kalabalık biraz. Bak, araba ağır olduğu için de zaten kalkmıyor da. Çekmiyor abi böyle 200 ton yani. Ama yine de Scania'yı tebrik ederim yani. Kuvvetli araba. 500 küsür beygir şu an benim yaptığım modifiyelerle beraber. Paletlerin altı boştu, siz de gördünüz. Yani yaklaşık 20 saatlik daha, yok 12 saatlik daha yol gideceğiz. 800 kilometre yolumuz kaldı. Ve videoyu mesela şunu tam olarak sever misiniz, sevmez misiniz bilmediğim için işte videoyu tamamı 800 kilometrenin 800'ünü göstereyim mi? Yoksa keseyim mi? Yoksa videolarda bu kadar uzun rota almayayım ya da işte muhabbet etmeyeceğimiz konular, demin bahsettiğimiz konu olmadığı sürece uzun rota almayayım mı? Onu mesela bilmediğim için kafama göre aldım. Bir kısmında geldim. Öyle videoya başladım. Yaklaşık şu anda da 22 dakikadır videodayım. Ama işte hani sıkılacak mısınız yoksa sıkılmayacak mısınız o önemli. Atıyorum yani siz izlemediğiniz müddetçe ben hiçbir şekilde kârda olmuyorum. Sizin izlemeniz lazım ki ben kârda olayım. Aha, aha. Yeter der. Çabuk destekle. Fren olmuyor çünkü şöyle bir ortama frenden girdiğiniz anda çok fena patlamaya hazır oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe frenlerinizi retarderle yumuşatmaya çalışın. Lan nereye düştü lan? Doğru söyle. Çünkü retarderle yumuşattığınız fren muhtemelen sizin bastığınız frenden bir tık daha yumuşak olacaktır. Frenle birlikte retardere basarsan zaten kilitleyip dümdüz gidiyorsun. Ben yaşadım onda. Onun ayarını güzel yaptığın zaman iyi de yapamadığın zaman tır komple kilitleyip gidebiliyor. Mesela vites düşürdüğüm zaman ibre kırmızıya geliyor ama arabada fiziksel olarak hiçbir etki yok. Yani ne bileyim şöyle bir boğulma, ne bileyim hissedilebilir bir yavaşlama falan. Öyle şeyler yok. O yüzden vitesle fren yapmak yaptığın zaman bir şey ifade etmiyor. Benim için. Belki onun da bir içeride oynanış kısmından bir ayarı vardır bilmiyorum da. Hayır bu yol bu yükle bitmez ben size söyleyeyim.
Neden bitmez? Gidemiyoruz zaten. Bir de online sunucusunun admini maksimum 80'e izin vermiş. Geçemiyoruz da limitimiz var. Gerçi geçebiliyor olsak bile ben bu tonajda geçebilir miydim? Geçsem durabilir miydim? Orası da meçhul tabii. Ben çok virajlı yollarda bilerek retarder'i açık bırakıyorum. Ayağımı gazdan çektiğim anda kendi fren yapıyor. Daha kullanışlı oluyor. Valla kırmızı yanmaz. Şimdi şurada bir bilinmeyen yer varmış. Önünden geçeyim mi? Varmış. Multi transport lock. Ananın amına koyayım seni. Ya mal orospu. Bak işte bu geri zekalı yani. Ben yolumda durmuşum. Onu oradan çeviremeyeceksen binme abi. Yani girme şu yoluna. Aracımda da çok hasar yok, o yüzden girmeyeceğim tahminci. Bu hasar için demiyorum. Ben burada hasar almadım zaten de. Bundan önce hasar almıştım. Onun için girsem mi diye bir düşünüyorum. Ha, şu direksiyon ayarından bahsediyorum mesela. Bu. Evet. Olması gereken bu. Dönerken tabii bunu hissetmek lazım ama ha, şu var. Şurada bir boşluk var. Tık tık. Şu tık tık yapıyor orada. Tık tık. Gerçek direksiyonda bu var mı? Sanki var. Evet, şu. Zaten direksiyon boşluğu var normalde. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tabii oyun içinde ayarlayabiliyorsunuz. Şurası bir direksiyon boşluğu. Aslında bunu boş bırakmam lazım daha gerçekçi için. Araçta da tabii şu takılmayı azıcık hissedebiliyorsunuz. Doğru. Var o muhabbet. Biliyorsunuz gerçek direksiyonlarda da şurada bir direksiyon boşluğu olur. Sebebi hani yol bozuk, yola kaçsaması, geriden direksiyon şöyle eliniz böyle olur ya, araba savrulmasın diye. Orada minik bir boşluk var, hani sallanabilecek kadar. Benim bildiğim o boşluğu sebebi o. Tam bir sağ yapacağız. Böyle bir retarder verelim. Ama şu kadarcık frene de yapmazsın. Aha. Dönmedi. Yani şu an öyle bir problem var ki arabayı durdurmaya mı çalışayım? Dorsenin geçmesi için uygun yeri mi ayarlayayım? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Al işte kalkmaz.
gel bize artık. Ne yaz lan aşağıda? Aşağıda bir şey yazdı kırmızı ama. Bizle alakalı değildir herhalde. Community Manager. Ha, birini banlamışlar, tamam. Ürküttüler dedim, ne oluyor? Tam da hani böyle yolda durmamıza falan denk geldi ya. Şu an mesela bak. Emniyet şeridinin oradaki çizginin şeyini hissediyorum, tırtığını. Evet. Güzel. Aynen. Baya baya fark edebiliyor musun bilmiyorum ama güzel koyacağım. Red'e. Bir daha bırakıyorum. Görmüşsünüzdür diye ümit ediyorum. Allah. İşe yarıyormuş bu arada, dalmıştım. Başka yere bakıyordum. Direksiyon ses yapıyor mu? Bu force feedback açıksa ve derecesi çok yüksekse, normalden fazlaysa muhtemelen içerideki o babanız falan, anneniz, artık evde kim varsa yeter artık diye bir odanıza gelebilir. Çünkü yani şu kısımdan, şu iç kısmından, kutu kısmından kat diye vuruyor. Yani o kat sesi bir de sizi de korkutuyor yani. Kırılıyor mu acaba makine diye bir ister istemez düşünüyorsun. O sesten dolayı ses yapıyor ama onun dışında mesela benim mikrofonum şu an burada. Muhtemelen direksiyondan gelecek en ufak sesi size aktaracaktır. Yani oyun sesinden eğer ayırt edebilirsiniz, bilmiyorum da. En ufak sesi size aktaracaktır. İsterseniz bir gün aynı şuradan şu açıdan oyunun sesini kapatarak size direksiyon sesini dinletirim. Çok rahatsız ediyor mu? Şunu çat diye atmadığınız sürece ve bu şekilde sakin oyunlar oynadığınız sürece rahatsız etmiyor. Yarış oyunlarında da dediğim gibi force feedback'i güzel ayarladığınız zaman çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Rahatsız edecek en büyük noktaları şu: gaza da aynı şekilde pat küt basarsanız biraz pat küt ses yapıyor. Fren hariç bu arada. Frene basamıyorsunuz sertliğinde. Tam tur sağ, yani sonuna geldiği zaman küt vuruyor. Aynı bundaki gibi sona geldiği zaman çat vuruyor. Mesela çat vuruyor bu sert vurduğun zaman. Bunu da aynı şekilde sonuna getirdiğinde, atıyorum drift yaptım, pat diye vurdum. O pat sesini alırsın yani. O ses var. Çevirme sesi, evet, şurada bir ne derler ona? Bak force feedback sesi. Alamıyorsun muhtemelen ama. Bu içindeki servo motor tabii ki titreşimden kaynaklı ve şurada bir mekanizma var ya bunda, halat yok da bilmem muhabbet var şöyle, o şeyin üzerinde gidip gel. Tabii ki dişli sistem olduğu için de kıt kıt hafiften o kıt kıt hissiyatı tabii ki var elinizde. Ses olarak çok da abartılacak bir şey yok. Kusura bakmasın, kimse de çok fazla yorum yapmışlar. Mekanik klavye kullanıp da gelip bunun sesine laf yapan adam, yani kusura bakma, senin yapacağın incelemeye tükürürüm kardeşim ben. Mavi switch bir mekanik klavyenin çıkardığı sesle belki de baş başa aynıdır bunun çıkardığı ses. Vay efendim, bu direksiyon çok güzel ama ses kulaklarımı yırttı. Ya senin bir yapacağım benzetmeye tüküreyim. Tamam mı? Almışsın klavyeyi eline, çat koyuyorsun gecenin bir vakti. Buna geldim, bir ses yapıyor. Ne bekliyordun ki ya? Yani ne olmasını bekliyorsun ki? Evet, ben size sesli olan parçalarını, yerlerini söyledim. Direksiyonda feedback dışında ses yok. Şu vites, evet, sesli. Bunu vurmayacaksın buna da. Vurduğun zaman evet ses yapıyor. Özellikle de masaya bağlı olduğu için masakla beraber de bir inceden ses yapıyor.
gaz böyle vurursan gaza evet ses yapıyor. İşte debriyaj aynı şekilde. Tekmelersen ses yapıyor arkadaşlar. Yani insan gibi bastığın sürece pedallardan ses gelmiyor. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Pedala değil de yere de o şekilde vursanız ses yapar. Direksiyon hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Mükemmel demiyorum. Bak sevmediğim çok noktası var. Özellikle şu feedback konusunda hala anlaşamadım kendisiyle. Artık bana mı hitap etmedi? Daha mı yumuşak olmasını istiyordum? Yoksa oyunları bazen oynayamadım diye tribe mi girdim de sevmedim bilmiyorum. Hissiyat olarak sevdim bir. Ses olarak biraz ne oldu lan, nereye girdik öyle? O nasıl yol lan öyle? Konvoy geliyor, onlara yol. Abi yağmurlu hava harika kayıyor. Konvoy. İnsan bir selam veriyor. Hay Allah. Kalkmayacak galiba. Araba geri gidiyor. Bence ben pati çekiyorum şu an. Kaç tırlık konvoydu anasını satayım ya. Bitmedi. Alacak arkadaşlar kafayı buna koyduysa abi alın. Bak yapabileceğiniz bir şey yok. Bugün bu 15 lira. Bundan 2 ay sonra 30 lira. Bunun ucuzlayacağı yok yani. Ne bunun ne herhangi bir teknolojik alet. Bakın şu an şu önde gördüğünüz monitörü ben bundan yaklaşık bir 6 ay önce falan sanırım aldım. 4000 liraya aldım. TUF Gaming 1 MS'li falan bir monitör, 27 inç. Memnunum, harika bir işte ve bana göre yeterli bir monitör. Geçen fiyatına baktım abi. 10 olmuş. Şimdi ben o zaman almayayım, işte muadiline bakayım deseydim almayacaktım. Yani bunun akarı, kokarı, kaçarı bilmem nesi yok. Almak isteyene hayırlı olsun, al abi. İşte Rampage mi almak istiyorsun? Al, ama bak Rampage'in RS modeli var, RS Plus modeli var. RS Plus modelindeki tek fark da pedal. Yani pedalları yaylı onun arkasında, sertlik yayları falan filan var. V995'i al ama pedallardan hissiyat alamayacaksın, ben sana baştan söyleyeyim. Direksiyon boyutları bakayım. Yani sanki bir tık daha küçük hissettim ben onu. Yamuk yumuk olduğundan dolayı da olabilir ama bir tık daha küçük hissettim onu. Ama onu almak istiyorsun, ben pedal benim için önemli değil. Ben sadece işte oyun oynamak istiyorum ya. Ben fark etmez benim için. Pedal diyorsan abi al, onu da al. Hiç önemli değil. Şu iki model seni rahatsız etmez. Üzmez. Rampage'in biraz şu dediğim şuradaki kalitesi gerçekten bir kötüydü. Yani fiyat performans der miyim? Yani neden olmasın diyebilirim. Şu özellikle bulunduğumuz şu durumda neden demeyeyim. Ben eleştirinin düzgün olanını severim abi. Gidip saçma sapan herkes birbirinin videosunu izlemiş. Bunun için sesli, işte Rampage'in direksiyonu için işte Logitech'in muadili daha iyisi deyip insanları kandırıyorsunuz. V995 bunun muadili değil, RS Plus'ı bunun muadili kardeşim. İnsanları kandırıyorsunuz, sonra bak ben gittim düdük gibi aldım. Ben pedaldan hissiyat alamadım. Yani
şanslıydım, belki de kırık geldi, iade ettim geriye. Ama hissiyat alamadım yani. Gaza mı basıyorum, ne kadar basıyorum hissedemiyorum. Frene basıyorum, hissedemiyorum. Tamam, geriye sekiyor ama yani böyle ayağı ittirme vardır ya, o basınç var. O yok mesela. Frene basıyorum mesela, onda da Assetto Corsa pistte kullandım. Bazı noktalarda yarım fren yapmam gerekiyor. Ben ne kadar basıyorum onu da anlamıyorum. Tam basmam lazım ki anlayayım. İşte debriyaj keza aynı şekilde. Bunlar sizin için problem değilse buyurun alın. Bu arada onun vitesi bundan daha güzeldi. En azından şu Dodge Thrustmaster'ın vitesi var ya, onun gibi geçmeli böyle. Demir şuraları. Malzeme kalitesi nasıldı? O da plastikti. Şu kısım plastikti. Ayrıca onun burasında el freni için ve şu takviye vitesler için 2 tane ayrı tuş vardı. Tuşları yeterliydi bence. Atayabileceğiniz tuş sayısı fazlaydı. Yeterliydi. Eksi verebileceğim tek nokta şu gövdesinin alüminyum gibi olmasıydı. Alüminyum demeyeyim de yani ince bir metal yani. Şöyle yaptığım zaman yamultabilmiştim ben ona. Böyle ne bileyim, belki kırık geldiğinden kaynaklı öyle tutmadığı için sağ sola olabilir. Onda en sevdiğim özellik de şuydu. Şurasından 2 tane vida söküyorsun aynı şekilde bu taraftan da. Direksiyonun yükseklik ayarını yapabiliyorum. Mesela o benim çok hoşuma gitmişti. Kullandım mı? Kullanmadım. Evet, şöyle kullandım. Baktım hakikaten ne kadar nasıl oluyor diye. Hoşuma gitti. Kullanmadım. Neden kullanmadım? Çünkü şu an benim için yeterli ama atıyorum bundan daha yüksek bir koltuk alsam, şu an koltuğumu yükseltsem falan, onu kaldırmak zorunda kalacağım. Mesela bunda öyle bir opsiyonum yok ama onda öyle bir opsiyonum olacaktı. O güzel düşünülmüş bir şeyler. Benim için bence. Ayrıca onun şurasında kalkan bir tane şöyle demir vardı. Mesela oraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Zaten bu telefonlardan gösterge falan yapıyorlar ya. Onun için mesela oraya telefon, tablet falan koyabileceğiniz, artık onun için mi yapmışlar hakikaten bilmiyorum ama bir yer var. Gayet de şu kadar bir genişliği vardı. Oraya kendi monitörünüzü yapabilirsiniz. İşte genelde insanlar şuna takılıyor. Mesela burada bir redline muhabbeti var ya, ledler falan var. Abi yarış oyunu oynamadığın sürece bunun yandığı falan yok. Geçen de bu yanmadı, klavyem verdi. O da Logitech olduğu için herhalde ona bağlandı. Hiçbir fikrim yok ama ETS'de bu ışık hak getiriyor, öyle bir şey yok. Çok küçük şeylere takılmayın abi. Mesela insanlarda şey oluyor ya, Logitech abi ya, işte Logitech, o direksiyon Logitech, evet ama piyasa değişti artık, bir sürü direksiyon markası var yani, onlardan alınabilir. Şimdi ben de almış birisi olarak söylüyorum, alırken evet yani Logitech olsun, neden olmasın, Logitech olsun. Yani şimdi aldıktan sonra dedim ki aslında diğerleri de olabilirmiş demeye başlıyorsun. Neden? Çünkü çok da bir fark olmadığını anladım. Daha önceden böyle birkaç gün deneme şansım olsaydı muhtemelen bunu almayabilirdim. Mesela şu ortayı söküyorlar. Bazı direksiyonlar var mesela, yine hani belki bunlarla eşdeğer olabilecek direksiyonlar. Otomatikman şuradan sökmeli abi. Yerine gidip direksiyon takabiliyorsun direktman. Mesela bunun için burada 2, 4, 6 tane alyan sökmem lazım. 2 söksem de şuradaki konsollar geride kalacak. Onun için ayrı bir aparat almam gerekecek. Falan filan. Ay çok konuştum ya. 500 kilometremiz kaldı yani. Ya lan arabayı zor götürüyorum. Hız sınırı kesiyorsun bana ya. Bak gördün mü, vitesten ses geldi. Neden? Sinirlenip çektim çat diye. Onun için bu vitesi böyle açacaksın. Evet. Gördün? Ses geliyor mu? Gelmiyor. O kadar da değil de. Evet arkadaşlar. Anlatmak isteyeceklerim bu kadardı. Ha bu arada 3-4 gündür kullanıyorum yani. Çok da bilgi sahibi değilim tabii ki. İlerleyen süreçte daha da
gördüğüm şeyler olursa ya da fikrimin değiştiği konular olursa size bunlardan bahsederim. Ama rica ediyorum şu YouTube'da falan işte Logitech'ten sponsorluk alıp bunu öven adamı da dinlemeyin. İşte sırf sağda solda ses yapıyor diyorlar diye bunu gömen adamları da dinlemeyin. İşte Rampage'den sponsorluk alıyor diye onun direksiyonu öven adamı da dinlemeyin. Gerçekten şerefli bir şekilde adam gibi şunu anlatan bir tane adam bulamadım ben. Doğru düzgün anlatabilecek. Anlatan. Herkes hepsi dediklerin aynısını, hepsinin birbirinin aynısını söylüyor. Bir tane adam yok. Bu da üzdü beni. En azından şunu alacak adam doğru düzgün fikir sahibi olamıyor. Ben gün geçtikçe sürekli deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Diyeceğim ki belki de bir günün birinde diyeceğim ki almayın şunu. Ne gerek var? Git şunu al işte. Ne bileyim bak bu aralar yeni çıkmaya başladı ama custom yapan adamlar var. Custom belki daha iyidir. Gerçi şu custom'da biraz servo kodlayamazsan feedback alamazsın. Feedback alamazsan hiçbir anlamı yok. Gibi şeyler. Ben gün geçtikçe deneyimlerimi aktaracağım işte size. Sizin de merak ettiğiniz şeyler olursa bana sorarsınız. Bir etkileşim altında oluruz. Ne bileyim. Öyle şeyler işte. İtalya'ya doğru mu gidiyoruz? Bulgar'a mı gidiyoruz? İtalya'ya gidiyoruz. Sınırdan geçtik ama. Şu Promos acilen açılması lazım. Bu şekilde olmaz çünkü. Promos'ta acayip harita değişiyormuş ya. Ben hiç bilmiyordum öyle olduğunu. Bayağıdır da Promos'suz oynadım ben. Promos'u bir açtım, haritaya baktım, örümcek ağ gibi olmuş. Bundan bu ne? Bayağı başarılıydı yani harita. Tam oynayamadan zaten şu 8 güncellemesini getirdiler. Hiçbir şey anlayamadım. İşlemli arkadaşımız geliyor. Burada bu arada yukarıya Avrupa'ya yaklaştıkça trafik artıyor tabi. Abi İstanbul, Türkiye taraflarında hiçbir şey yok ki zaten ben bile oraya gitmek istemiyorum. Yani hepimiz bir hevesle ne bileyim aldık DLC'yi orada başladık ettik falan. Dedik işte bu sınır kapısında ne kuyruklar olur bilmem ne falan ama lan uğrayan yok. Ki neden de olsun ya bir esprisi yok çünkü map yapmışlar tamam güzel. Ama ne bileyim. Ben şahsen gitmiyorum. Bu taraflarda daha çok geziyorum. Bazen şey yüzünden gitmek zorunda kalıyorum. Kendi dorsemi almak zorunda olduğum zaman. Bratislava. Kendi dorsemi almak zorunda olduğum zaman mecburen oraya ışınlanıyorum. Ondan sonra da hızlı yolculukla buraya geri geliyorum. Ya oradan buraya araba sürmek bana ölüm gibi geliyor ya. Bilmiyorum ama orası bana böyle bir uzun geliyor. Bu taraflara geliyorken uzun, çok uzun geliyor. O yüzden hızlı şekilde yolculuk yapıyorum. Arkadaşlar şimdi çok konuştum biliyorum ben. Kafanızda şişirdim ama. Bu oyun bir yere kadar tek başına okey. İşte madendir, Jaleis'tir bunları yaptık. Abi bir yerden sonra ekibe ihtiyaç var. Varsa aklı başında düzgün kardeşlerim, işte ne bileyim benim sohbetimi beğenen arkadaşlarım olursa Discord'a gelsinler. Konuşalım, anlaşalım, muhabbetimizi edelim. Girelim abi canlı yayınımızda muhabbetimizi edelim. Beraber konvoyumuzu yapalım orada muhabbetimizi edelim. Bizden daha bilgili arkadaşlar, abilerimiz, kardeşlerimiz olur.
Gelsinler, onlarla muhabbetimizi edelim. İşte ben oyun içinde bir oluşum kurmayı düşünüyorum. Kuralım oluşumu. Oradan bir devam edelim, büyütelim. İşte belli bir gün zaman sonra bir işte yaz sınırımız, ne bileyim, bir kurallarımız olsun. Kaliteli bir ortam oluşturalım hep beraber. Seni beni olmasın yani. Hepimizin bir ortamı olsun. Farklı oyunlarda boy gösteririz, ekibimiz olur. Beğenen olursa, düşünen olursa işte gelsin Discord abi. Konuşalım. Bana sarıyor böyle gitmek. Ama işte bir yere kadar gidersin. Bir yerden sonra ister istemez muhabbet edecek bir insana ihtiyacın olur. Yani konu konuyu açsın, ne bileyim, yürüsün. Gel işte, ne bileyim, biri gelsin derdini anlatsın. Onun boş yola giriyoruz herhalde. Ha, kazmışlar. Derdi olan derdini anlatır. Gibi şeyler. Bu arada bu yeni güncellemede hakikaten bu viraja 120 ile girme olayları biraz problem olacak gibi geliyor. Gerçi bizim Türkler onun şeyini bulurlar. Taktiğini bulur, ona göre girerler viraja da. Tam bir yaşamak lazım şu an. Benim arkamdaki tonaj ağır olduğu için. O ne? Kavşak mı? Döner kavşak zannettim. Bazen map'te döner kavşağı göstermiyor. Yani düz gösteriyor. Önüme bir çıkıyor döner kavşak. Bu ortalarından uçup geçer gibi oluyorum. Çekmiş orada içeride bir şey yapıyor. Bu multiplayer çıktığı zaman, ilk zamanlar böyle her yerde tonlarca araba var. İşte şeye girerdik. Bu özellikle Almanya'nın bir yeri vardı. Orası çok fazla doluydu. Oraya girerdik. Kaza, kıyamet, cales males. İşte kim keres neydi lan? O maden yolu falan ne? Bir kazalar olurdu orada. Adamlar ölümle basar geçerdi. Bom, güm. Üstüne kıran, seni yoldan atan. Herkes bilinçsiz, admin yok. İşte bu dinlenme tesislerine doluşurlardı 20 araba birden. Adamlar tır gangstası gibi dolaşırlardı. Şu an oyuna yemin ederim medeniyet gelmiş, düzen gelmiş, devlet gelmiş. Devlet gibiler yani. Herkes işinde gücünde yolunda. Kimseye çok fazla sataşmıyor gördüğüm kadarıyla. Ama bir iki tane YouTube'da video gördüm. İşte tırla tampondayız falan. Mesela demin bana çarpan gibi bir tanesi sıyırıp, atıyorum, şov yapmak için yapmışım. Ben küfür ediyorum buna. Niye küfür ediyorum? Benim tırıma zarar veriyor. Gerek var mı öyle makaslı hareketlere? Bilmiyorum. İşte kuyruk oluyor. Herkes kuyrukta, adam ortadan, iki şeridin ortasından yarıp geçmeye çalışıyor. Onu banlamak lazım. Niye drop yedim? İyi oldu. Bu arada arkadaşlar hava çok sıcak. Aha. Aha, çekmiyor. Allah kahretsin. Aha. Çekmiyor. Şöyle el freni çeksem. Dur. Bana ayarını yapmam. Ananız. Diferansiyeli açayım. Ay senin ben. Yok. Çek. Allah çarpsın, çekmiyor. Ay.
Oğlum nereye gidiyorsun? Karşı şeride geçtim manyak. Yok vallahi difference. Aha. Baga mı girdi lan yoksa? Geri de gitmiyor mu? Baga girdi. Öyle bug mı olur ya? Arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Böyle anam anam anam. Fucking. Oldu. O kim ya? Servise gitsem Dorse gelecek mi acaba? Ha geldi galiba. Hı, tamir ettim. Ha yolun götürdüğü yere diyor. Dorse gittim. Dorsem nerede lan? Hı, Dorse gitti. Gün. Evet o zaman bakayım. 58 dakika olmuş zaten video. Ee, ben teslimatı verdim sayın arkadaşlar. Bir sonraki teslimat bölümümüzde, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Görüşmek üzere.